radyo tiyatrosu. Amcanın Rüyası. Dostoyevski'den adapte eden ve radyo için hazırlayan Nihal Yalazatalu. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Sesler: Behice Hanım Nezihe Becerikli, Hülya Lale Akkoyunlu, İhsan Bey Muhip Arçıman, Rüştü Bey Genco Erkal, Suzan Hanım Merih Dinçoy, Fitnat Hanım Sevil Uluyol, Nurettin Bey Müfit Kiper, Uşak Mazlum Kiper, Meliha Hanım Şehime Erton, Naciye Hanım Yıldız Kafkas. Teknik prodüksiyon Haluk Aktu. Ah, vallahi ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz İhsan Bey. Hele amcanızla beraber getirişiniz. Ondan son olarak 6-7 yıl önce Çamlıca'daki köşkünde verdiği ziyafette karşılaşmıştık. Hatırlarsın değil mi Hülyacığım? Hayır, hatırlamıyorum. Tabii hatırlamazsın. Sen teyzendiydin o zaman, bak unuttum. Amcanızla Rüştü Bey'le birbirimize nasıl ısındığımızı anlatamam size. Şu akşamki kaza nasıl oldu Allah aşkına? Efendim, amcamla dün akşam 7'de Delice kavşağında buluşup Yerköy'deki doktorlara gidecektik. Oraya vardığım zaman devrilmiş arabasını gördüm. Hemen adamcağızı kendi arabama alarak doğruca size getirdim. Siz Rüştü Bey'in öz yeğeni olursunuz değil mi? Hayır hanımefendi. Hatta akrabalığımızın nereden geldiğini bile pek bilmem. Yaşlı bir teyzem var. İşi gücü akraba saymaktır. Rüştü Bey'le akrabalığımızı o meydana çıkardı. Pek güzel. Amcanızı bize getirmeyi gerçekten Tanrı öğütlemiş size. Bu civarda başka birinin evine düşseydi yanmıştı adam. Altın madeni bulmuş gibi başına üşüşüp belki de soyarlardı. Çevremizdekiler maalesef böyle kimseler. Amcanız nerede kaldı acaba? Hala inmedi. Çeki düzen veriyor kendisine. Daha 5 saat bitmez onun giyinmesi. Hafızasını iyice yitirdiği için size misafir olduğunu da unuttu belki. Daha neler. Daha neler yok hanımefendi, gerçek bu. Siz onu 6-7 yıl önce gördünüz, bense 1 saat önce. Aramızda konuşuyoruz. Bir insan kalıntısı. Yarı ölü yarı diri. Diri olan tarafı da yapma. Bir gözü takma, bacakları mantar, her yanı tellerle bantlarla tutturulmuş. Konuşması da öylesine. Yaşlı saygıdeğer akrabanız hakkında böyle konuşmanız çok ayıp doğrusu İhsan Bey. Yaptığı hayır işleri yüzünden Rüştü Bey'i bu bölgede herkes sayar. Ben bir yukarı çıkıp yoklayayım onu. Bana darılmadınız değil mi Hülya Hanım? Size mi? Neden? Amcamı size getirmemdeki maksadı sezinlediniz herhalde. Ama bana karşı pek soğuk duruyorsunuz. Hala kesin bir şey söylemeyecek misiniz? Henüz bir karara varamadım. Böyle durumlarda sık boğaz edilmez İhsan Bey. Teklifinizi kesin olarak reddetmediğimde söyleyeyim. Ama günün birinde karınız olmayacağımı söylersem beni boşuna ümit vermekle suçlamayacaksınız. Ama... Amcayı getirdim çocuklar. Günaydın çocuklar. Günaydın efendim. Günaydın amca. Maşallahınız var Rüştü Şöyle Bey. gel Hiç değişmemişsiniz. Oturun şöyle. Şu koltuğa buyurun. Yastık da koyayım. Ya dile kolay. 6 yıldır görüşmedik. Koskoca 6 yıl. Vallahi size öyle kırgınım ki bir kere bile arayıp sormadınız bize. Ya sağ olun, teşekkürler. Özür dilerim, çok özür dilerim. Daha geçen yıl ziyaretinize gelecektim. Olmadı bir türlü. Kocanız hala savcı koltuğunda mı Naciye hanımefendi? Kocam savcı değil Rüştü Bey. O aileyi de hiç sevmem. Amcam sizi karıştırdı. Eski dostunuz Behice Bilir'i bu kadar çabuk unutacağınızı ummazdım Rüştü Bey. Behice Bilir mi? Ya. Olur şey değil. Ben sizi neydi onun adı? Naciye Hanım sanmıştım ben. Demek yanlış yere gelmişim. Azizim, sen beni savcılara götürüyorsun sandım. Demek siz Naciye Hanım değilsiniz. Hayır değilim. Behiceyim. Aşk olsun Rüştü Bey. En iyi, en candan dostunuzu unutursanız... Öyle ya, en candan, en iyi. Pardon, özür dilerim. Rüştü Bey,
Size kızım Hülya'yı takdim edeyim. Oo, çok memnun oldum. Tanrım, ne güzellik bu, harika. Çayınıza kaç şeker koyayım efendim? Şeker mi? Koyun ya. Tatlı severim ben. Bir tane daha koy. Bir tane daha. Bir tane daha. Buyurun çayınızı İhsan Bey. Teşekkür ederim. Geçirdiğiniz kazaya çok üzüldük Rüştü Bey. İnşallah bir yeriniz incinmedi. Sormayın. Haydut arabacımın densizliği. Ya. Ne yalan söyleyeyim, pek korktum. Herifin hayatıma kastettiğine eminim. Bu işi sana havale ediyorum İhsan evladım. Arabacıyı buldur, gereken ceza verilsin kerataya. Peki, baş üstüne amcacığım, buluruz. Yalnız bu sefer bağışlayamaz mısınız adamcağızı? Kaza nihayet. Yo, dünyada affetmem. Akıllansın kerata. Tabii canım, haklısınız. Yalnızlık içinde geçirdiğiniz bu yılları nasıl, neyle doldurdunuz aziz dostum? İnanır mısınız, sizi sık sık düşünürüm. Vallahi efendim, hep iş güç. Bazen dinleniyordum, bazen de bir takım hayaller kuruyordum. Maşallah, hayaliniz çok kuvvetli amca. Birkaç kere Avrupa'ya gitmek istedim. Sıkıldım burada. Canım Rüştü Beyciğim, Avrupa'ya gitmeden de sadece hayat şartlarını değiştirmekle, köyünüzden uzaklaşarak sıkıntınızı giderebilirsiniz. Çok doğru söylüyorsunuz Naciye Hanım. Adımı hala bellemedi bunak. Bir kere içmecelere gitmiştim. Bir ırmak kadar su içtim. Son derece faydalı bir şey. Sonunda hasta düşmeseydim bugüne kadar Türk gibiydim. Bravo, ne doğru. Mantık okudunuz mu hiç amca? Okudum, iki gözüm okudum ama çok eskiden, hepsini unuttum şimdi. Şu sizin bahçeyi bir görebilir miyim Naciye? Ama... Behice Hanım efendim. Tabii. Şu kapıdan çıkılıyor. Müsaadenizle. Nasıl? Saygıdeğer bir ihtiyarı, akrabanızı alaya almayı yakıştıramadım size doğrusu İhsan Bey oğlum. Hem ben Rüştü Bey'de gülünecek bir taraf göremedim. Daha ne olsun? Eşini dostunu tanıyamıyor, saçmalayıp duruyor. Bunların hepsi o cadolos kahya kadının baskısı altında geçirdiği yılların etkisi. Rüştü Bey'i ne bahasına olursa olsun kurtarmalıyız. Aklıma bir şey geldi hanımefendi. Evlendirelim onu. Başlamayın gene. Hiç ciddi konuşmaz mısınız siz? Vallahi ciddi söylüyorum. Amcamı o acuzeden kurtarmanın bence tek çaresi bu. Evet, belki de haklısınız. Değil mi ya? Bir kız, daha doğrusu dul bir kadın seçeriz. İyi kalpli, sevimli, akıllı ama %100 fakir biri olmalı. Rüştü Bey'e minnet duygusuyla bağlanacak bir kadın. Yalnız güzelce bir şey olması şart. Çünkü amcamın gözü hala güzellerde. Hülya'ya nasıl baktığını görmediniz mi? Böyle bir kızı nereden bulursun? İş ona kalsın. Hem uzağa gitmeye ne hacet? Sizin Fitnet Hanım var ya. Niyetiniz belki iyi ama planınızı son derece manasız ve uygunsuz buluyorum. Neden? Birçok bakımdan. Her şeyden önce Rüştü Bey bugün misafirim. Hiç kimsenin evime ve evimdekilere saygıda kusur etmesini hoş görmem İhsan Bey. Sözlerinize şaka kabul ediyorum. İşte Rüştü Bey de geliyor. Geldim efendim, geldim. Gel amcacığım. Biz bir yere gidecektik galiba, değil mi oğlum? Gidelim amcacığım, ben hazırım. Ama kaymakamlardan başkasına gitmeyeceksiniz. Bugün bizimsiniz Rüştü Bey, unutmayın. Her şeyi bana bırakın hanımefendi. Sizin gibi uçarıya güvenilir mi? Yemeğe beklediğimizi unutmayın Rüştü Bey. Kocam şu aralık köyde olmasaydı, sizi görmediğine kim bilir nasıl üzülecek. Çok sever sizi. Kim? Kocanız mı? Demek sizin kocanız var. Bu ne unutkanlık Rüştü Bey. Kocam Nurettin'i hatırlamıyor musunuz? Kaç kere gördünüz onu? Nurettin mi? Ya. Çok köyde demek. Tuhaf, tıpkı vodvillerdeki gibi. Koca kapı dışarı, karısı da... unuttum. Karısı da bir yere gider ama nereye gider acaba? Hadi biz gideceğimiz yere gidelim amca. Müsaadenizle hanımefendi. Evet, gidelim. Gene görüşürüz hanımefendi. Güle güle. Çabuk dönün. Yemeği unutmayın Rüştü Bey. Görüşmek istiyorum Hülya. Buyurun, sizi
bilmiyorum anne. İhsan'ın bugünkü halini nasıl buldun? Hakkında düşündüklerimi bilirsiniz. Doğrusu bugün böyle damdan düşer gibi gelmesini hiç hoş karşılamadım. Bana aşık olduğuna göre tabii saymak lazım. Eskiden bu gençten söz açar açmaz bomba gibi patlardı. Siz de daima unuttuğunu İhsan'la evlenmeni isterdiniz. Bugün de tam tersine onu... Evet, İhsan'la evlenmeyi istediğini saklamadım. Kederini ıstırabını görünce ben de üzülüyordum. Kendisini bu halinden ancak hayatında önemli bir değişiklik, yani evlenme kurtarır. Ama bunun işte sana uygun çocuk yok. İster istemez İhsan'ı benimsedim. Çok olmasına kop ama hiç değilse iyi bir ailede. Nüfuslu akrabalar. Da geliri var. Sırf bu yüzden durdum bu çocuk üstünde. Yoksa hiçbir zaman ısınmamıştım ona. Sonunda çok şükür aklım başıma geldi. Ne demek istiyorsun? Ona henüz söz vermemek ve çok iyi ettiğinizi söylemek istiyorum. İnşallah ona söz falan vermedim. Bana söylemek istediğiniz bu muydu? Bana karşı hakim davranıyorsun. Tabii ki ben saadetini sağlamak için her şeye razıyım. Sakın saadetini sağlamak için beni Rüştü Bey'e vermeyi kullanıyorsunuz. Henüz böyle bir kararım yok. Ama Rüştü Bey'e varmak senin için gerçekten saadet olurdu kızım. Her zamanki gibi olmaz hayaller, planlar peşindesiniz. Zaten bu fikrin aklınıza takıldığını bunu sezmiştim. İnsanın neziplik olsun diye ortaya attığı yarı evlendirme konusuna hemen karar verdiniz. Çok rica ederim anne, benim hesabıma planlar kurmaktan vazgeçin. Son defa söylüyorum. Çocuksun Hülya. Hasta, sinirli bir çocuksun. Bu evlenmeyi gerçekten istemiş olsam bile saçmalık neresinde bunun? Ben de İhsan Rüştü'nün evlenme ihtiyacından bahsederken her zamankinden akıllıca konuşuyorum. Tabii hizmetçi kısmı, fırsatla ilgili kısmı ayrı. Orada saçmaladı. Adamcağızın günahlarından kazanarak parasına konmak için onun gibi vücutça kafaca sakat biriyle evlenmek, ondan sonra da ölümünü iple çekmek bence yalnız saçmalık değil, alçaklıktır. Hülya, 2 yıl önce olanları unuttun galiba. Bunu bir daha asmamayı söz verdiğinizi unutmayın. Unutmadım ama bunu yapmak zorundayım. Senden de beni dinlemeni istiyorum. Ne söyleyeceğinizi biliyorum zaten. Evet. 2 yıl önce ölen kardeşinin öğretmeninden söz açacağım. Çocuk denecek yaşta soyu sopu belirsiz bir köy öğretmeninin sana nasıl, neyle tesir ettiğini hala şaşıyorum. Hele ondan evleneceğini söylediğin zaman ne hale geldiğimi hiç unutmayacağım. Buna engel olunca da hatanın en büyüğünü yaptın. Bu soysuzla... Anne, ölmek üzere olan bir insan Evet, için... onunla mektuplaşmaya başladın. Dedikoducuların diline düştün. Bereket versin sonunda bozuştunuz. Bozuştunuz ama çok asil aşığın mektuplarını şehirde yaymakla tehdit etti seni. Hımbıl. Gerçekten hemen o gün mektuplarından birini açıkladı. Mektupta 1 saat içinde kanlı bıçaklı düşmanım Naciye'nin eline düştü. Yüreğime inecekti o gün vallahi. Ali de o gece intihara kalktı ama. Onu da beceremedi. Ne ölüyor ne diriliyor. Boşuna ortalığı karıştırdı. Canamar Fitnat. O mektubu ele geçirip bana getirmek için tam 250 lira para kopardı benden. Anneciğimin yadigarı elmas iğneyi rehinciye bıraktım da parayı bulup aç gözlü Fitnat'a verdim. Bildiğimiz şeyler bunlar anne. Maksadınız ne, kısaca söyleyin. Senin o çocuğa kimseyle evlenmeyeceğine dair verdiğin söz son derece manasız. Bugünkü durumda Rüştü Bey'le evlenmen yalnız senin için değil, Ali için de faydalı olacak. Belki o gencin hayatını kurtarırsın. Rüştü Bey'in parasıyla, öyle mi? Neden olmasın? Bir insanın hayatını kurtarmak için Rüştü Bey'in parayı esirgemeyeceğinden eminim. Adam beni istemiş gibi konuşuyorsunuz. Sen razı ol, gerisini bana bırak. İkinci mesele şu. Anladığıma göre İhsan'la evlenmeye pek gönlün yok senin. Hiçbir zaman onun karısı olmayacaktım. Bunun üzerine durmaya değmez. Haklısın kızım. Sevmediğin birisine hayatını bağlamanın acısını benden sor. Ah, 25 yıl bu işkenceyi çekiyorum. Babam köyde. İlişmeyin ona. Biliyorum, ona hiç toz kondurmazsın. Demek istiyorum ki Rüştü Bey'e varırken yapmacıklara, aşk komedyalarına lüzum yok. Başını çok uzun zaman ağrıtacağını da sanmam. Ölünce istediğin hayata kavuşursun. Hesaplarınız gerçekten ince. Ama çıkarınıza uygun gelen bu alçaklığı kabul etmek kolay değil benim için. Rüştü Bey'in serveti seni kuşkulandırıyor değil mi? Ama şimdi kimseye hayrı dokunmayan bu parayla ne kadar iyilik yapabileceğini düşün Hülya. Belki Ali'yi de o korkunç hastalığın pençesinden... Razı olmaz ki. Annesi razı olur. Onlara cep harçlığından yardım ettiğini biliyorum. Kadının hasta oğlunu geçindirmek için çamaşıra gittiğinden de haberim var. Beyce Hanım evde mi? Bilmiyorum, bir bakayım. Tüh, bir bu eksikti. Eczacınınki. Hangi şeytan gönderdi bu yüzsüzü? Daha 2 hafta önce kovulmuştan beter yaptım onu. Kabul etmesem de olmaz ki. %100 önemli bir haberi var. Ben görünmeden kaçayım. Müsaade edin, bir bakayım. Zaten çok oturmayacağım. Hangi rüzgar attı sizi Suzan Hanımcığım? Ne hoş sürpriz bu.
Geleceğim yoktu ama şekerim, şehirde olanları şöyle ayaküstü anlatıvereyim dedim. Hayrola? Neler dönüyor gene? Bizim hanımlar Rüştü Bey'i paylaşamıyorlar. Pastalar, şekerler. Şu anda Naciye hanımlarda. Ne? Naciye'lerde mi? Yanlışınız var hayatım. Rüştü Bey kaymakamlara gidecekti. Naciye kaymakamlardaymış. Ne yapıp Rüştü Bey'i öğle yemeğine evine götürmüş. Savcınınki de oradaymış. Ama İhsan yanındaydı, bana söz vermişti. O da madrabazın biri. İhtiyarı yemekten sonra oyuna oturtup soyup soğana çevirmezse ben neyim? Naciye'nin söylediklerini bir duysanız, güya sizin Rüştü Bey'e karşı belirli maksatlarınız varmış. Morukta bön bakıp sadece evet öyle diye geveliyormuş. Maskaralık vallahi. Şu alçak İhsan elime bir düşse. Bana müsaade, daha birkaç yere uğrayacağım. Güle güle canım. Bunu saymam ama. Gitti mi ayaklı gazetemiz? Deflendi. Konuşmamıza devam edelim mi Hülya? Uzun boylu konuşmamıza lüzum yok zannederim. Yaptığınız şeyin pek temiz bir iş olmadığına kaniyim, gene de kabul ediyorum. Bunun için yaptığımı size açıklamayacağım. Sizden kararıma karşılık olarak bu işi nasıl, ne şekilde yapacağınızı bana açıkça söylemenizi istiyorum. Hayatınızda bir defa olsun samimiyetle hareket edin. Acı konuşuyorsun Hülya. Ben saadetin için çırpındığım halde boyuna kırıyorsun beni. Pekala, madem istiyorsun açık konuşacağım. Henüz hazırlanmış bir planım yok. Tabii önümüze bir sürü güçlük çıkacak. Suzan'ın gevezeliğinden anladım bunu. Planımın temeli Rüştü Bey'in bunaklığı. Bir terslik çıkmazsa başaracağım bu işi. Hemen bugün başlayacağız. Pekala. Ama bu iş dayanamayacağım bir hal alırsa yarıda bırakırım, bunu şimdiden söylüyorum. Hesapla evlenme yapmak şerefsizlik sayılmaz Hülya. Seni el aleme küçük düşürme. Her şey son derece uygun, kibar bir şekilde halledilecek. Tabii buradakiler kıskançlık zehirlerini saçmaktan geri kalmayacaklar. Ama bu kadarına dayanacağız artık. Buradakilerin söylediklerine, düşündüklerine ben aldırmam. Arada siz ezileceksiniz. Beni düşünmemeli. Ben ne badirelerden kupkuru çıktım. Bu iş şimdiye kadar becerdiklerimin yanında hiç kalır. Yalnız İhsan düşündürüyor beni. İhsan mı? Evet. Ama bak göreceksin, onu da o hale getireceğim ki bize yardım bile edecek. Sen benim nasıl bir iş kadını olduğumu bilmezsin. Bu işi başardıktan sonra masal gibi bir hayata kavuşacağız Hülya. O zaman bana sırt çevirmezsin değil mi? Karar verdikse boş laflarla vakit kaybetmeyelim anne. Doğru, haklısın kızım. Hemen Rüştü Bey'le İhsan'ı aramaya gideyim. Ben de gidip yatayım biraz. Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Çok şükür ahçı yüzümüzü kara çıkarmadı. Her şey gerçekten güzeldi. Hoş koca bunak ne yediğinin farkında olmadı ya. Yemekte yalnız İhsan'ın suratı bir karıştı. Neden acaba? Buraya geliyor. Sokağa çıkacak galiba. Nereye böyle İhsan'cığım? Gittiğim yeri söylesem belki darılırsınız ama vallahi isteyerek gitmiyorum. Nereye gidiyorsunuz? Şu Zahire tüccarı Ömer Bey var ya, bugün amcamla sokakta gördü beni. Ne sitem etti görseniz. Küçüklüğümden beri pek sever beni. Kimsesi yok. Hülya Hanım'la evlenirsek herhalde bize faydası dokunur. 70'ine merdiven dayamış adam. Gidin canım, hemen gidin. Onu daha sabah ziyaret etmeniz gerekirdi. Büyüğünüz sayılır. Siz gençler. İyi ama Ömer Bey'in yabaninin biri olduğunu söyleyen, onunla görüşmemi uygun bulmayan siz değil miydiniz? Böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum İhsan'cığım. Ama belki ters bir zamanıma gelmiştir. Olabilir değil mi? Hem siz o sıralarda Hülya'yı henüz istememiştiniz. Çocuklarını seven anneler onların çıkarlarını düşünür değil mi oğlum? Anladım. Gideyim öyleyse. Hemen. Hatta bu akşam yemeği orada kalın. İhtiyarcın gönlünü almış olursunuz. Benden selam söylemeyi de unutmayın. Baş üstüne. Hülya'ya erken dönmeye çalışacağımı söyleyin lütfen. Cehennem olup gitmesi ne iyi oldu. Nereye böyle İhsan Bey? Siz misiniz Fitnat Hanım? Bizim Ömer Baba'ya gidiyorum. Biraz yüzüne güleyim ihtiyarın. Siz Ömer babanın yüzüne gülerken burada nişanlınız elden gidecek. O da ne demek? Öyle işte. Torbada keklik sandığınız kızı Rüştü Bey'e verecekler, kulaklarımla duydum. Ne? Amcama mı? Şakanın sırası değil Fitnat Hanım. Ne şakası, isterseniz siz de dinleyin.
Paltonuzu bırakın da benimle gelin. Hadi gelin arkamdan. Şşş, yavaş olun. Neresi burası? Çamaşırlık. Bu kapı küçük salona açılır. Korkmayın, kilitli. Rüştü Bey birazdan çaya inecek. O zaman hazırlanan komedyayı dinleriz. Ne komedya? Şşş, yavaş konuşun. Demin siz amcanızla çıktığınız zaman Behice Hanım tam 1 saat kızını Rüştü Bey'e varması için kandırmaya çalıştı. Ne numaracı kadın. İkisi de sizin yeri dibine batırdılar. Aptalın biri olduğunuzu söylediler. Yine buradan dinledim. Hülya'nın sizinle evlenmeye hiç niyeti yokmuş. Ya. Ah, ben de budala gibi kendimi Rüştü Bey'e beğendirmeye uğraşacaktım. Söyledikleriniz doğruysa alçakça bir hainlik bu. Bakalım daha neler duyacağız. Siz şu anahtar deliğine eğilin. Ben de kulağımı kapıya dayayayım. Yok, hayır. Kapılardan dinlemek adetim değildir Fitnat Hanım. Sevsinler. Buraya kadar geldiğinize göre kibarlığı bırakıp dinleyin. Ne yapalım? Dediğiniz gibi olsun. Biraz dinlendiniz mi Rüştü Beyciğim? Herhalde Naciye Hanımlardaki hengame epey yormuştur sizi. Fevkalade eğlendik. Naciye Hanım eşi bulunmaz bir kadın doğrusu. Aman Rüştü Bey, o kadını bu kadar övmenize ne demeli bilmem ki. Siz buranın insanlarını tanımazsınız. Üstleri yaldız, içleri eşek arısı yuvası. Ellerine bir düşün didik didik eder, kemiklerinizi bile bırakmazlar. Ne diyorsunuz? Yemin ederim. Hülya, Rüştü Bey'e Naciye'nin geçen gün bizde yaptığını anlatayım da o eşsiz kadının ne mal olduğunu anlasın ha. Anlatılacak şey mi bu anne? Sizi dinliyorum hanımefendiciğim. Efendim, bu Naciye Hanım 10 gün kadar önce bize gelmişti. Çay saatiydi. Bir aralık dışarı çıktım. Şekerliğin hemen hemen dolu olduğunu iyice hatırlıyorum. Odaya döndüğümde bir de ne göreyim? Şekerliğin dibinde ancak 3-4 parça şeker kalmış. Salonda Naciye Hanım'dan başkası yoktu. Hayır, gülünç, önemsiz bir vaka ama buradaki insanların kalitesi hakkında size iyi bir fikir verir. Ne diyorsun? Ya. Tek başına nasıl yemiş o kadar şekeri? Anormal bir açgözlülük. Yalnız biliyor musunuz, gene de son derecede güzel bir kadın. Kim? Naciye mi? Aman yapmayın Rüştü Bey. Kadın değil, fıçı, duba. Doğrusu zevkinizden şüphelenmeye başlayacağım. Duba ya, fıçı ya. Öyle. Yalnız ne vücut var kadında. Şahane bir vücut. Aman ne şahane bir vücut. Güleyim bari. Anne kesin bu tartışmayı, ayıp. Belki Rüştü Bey bu saatlerde kahvaltı etmeye alışıktır. Fitnat ablaya söyleyeyim de çayı hazırlasınlar. Doğru. Git çayı hazırlamasını söyle Hülya. Ya bir yere gitmeyin güzel yavrum. Sizi seyretmekten başka isteğim yok benim. Bize bir şey çalsana kızım. Hülya tam bir sanatkardır Rüştü Bey. Evet. Bir şey, bir operadan bir şeyler çalın. Müziğe bayılırım. Bravo. Bilseniz neler hatırlattı bana bu parça. Sizin gibi ince ruhlu bir insanın ömrünü köhne bir köyde çürütmesi yazık değil mi Rüştü Bey? Sizin anlayışlı bir arkadaşa, seven bir kalbe ihtiyacınız var. Öyle ya, ihtiyacım var. Dostlarınız yok değil ya, hepimiz yardımınıza koşarız. Daha genç, kızım gibi güzel olsam her şeyi bırakır, arkadaşınız, eşiniz, karınız olurdum. Bunu isteseydiniz eğer. Evet. Vaktiyle sizin de eşsiz bir güzelliğiniz olduğuna eminim. Ama şimdi sadece kızım için yaşıyorum. O hem evladım hem en yakın arkadaşımdır. Beni yalnız bırakmamak için tam 7 evlenme teklifi geri çevirdi. Ne asil evlat. Verin elinizi öpeyim güzel kızım. Bir ümidim olsa. Sizin için ümidin sözü mü olur Rüştü Bey? Erkeğin değeri yalnız gençlikte değil ki. Sizin gibi soylu kişilere şimdi kolayca rastlanmıyor. Çok naziksiniz hanımefendi. Tatlı diliniz. Yok, ben gıllı güçlü insan değilim. İçim neyse dışımda o. Düşündüğümü söyleyiveririm. Bana inanmıyorsanız size edebiyattan
Aksaçlı ihtiyarlara gönül veren nice genç kızı örnek gösterebilirim. Öyle mi? Ya. Ah güzel yavrum, ne kadar da güzel çalıyor. En değerli hatıralarımı canlandırdı. Gençliğimin en unutulmaz aşkını. Şimdi de kızıma aşık olmayasınız Rüştü Bey. Evet, delice aşığım. Ona hayatımı feda etmeye hazırım. Ah bir ümidim olsa, kalbimi ona vermeyi teklif edebilsem. Rüştü Bey, kızıma evlenme teklif ediyorsunuz demek. Kızımı, sevgili meleğimi, Hülya'mı elimden almak istiyorsunuz. Evet. Yo, bırakmam vallahi. İşte böyle kollarımda sımsıkı tutacağım onu. Bırakın şu çirkin yapmacıkları anne. İğreniyorum. Hakikatli kızım, benden ayrılmamak için tam 9 talibi geri çevirdi. Ama bu defa yenildim. Siz beni yendiniz Rüştü Bey. Hülya'mın da demin size nasıl baktığı gözümden kaçmadı. Anne yeter diyorum. Evet, kibarlığınızla, büyüklüğünüzle kazandınız onu Rüştü Bey. Tapıyorum ona. Ancak şimdi yaşamaya başlıyorum. Hemen şimdi, şu dakikada düğünümüz yapılsın, öyle istiyorum. Bravo Rüştü Bey. Bugünkü gençler sizin şu ateşinizi, heyecanınızı görüp utansınlar. Çamlıca'ya bizim köşke adam gönderelim, aile mücevherlerimizi getirsinler. Tanrıçamın ayaklarının dibine sereceğim onları. Hemen aldıralım. Hay. Oradaki cadalozun eline bırakacak değilsiniz ya. Ama korkuyorum ondan. Beni tımarhaneye yollayacaktı oradakiler. Ben korkuyorum. Vicdansız alçaklar. Ne yaptınız da tımarhaneye yollayacaklar sizi? Kızımla evlenirseniz sizi ben koruyacağım. Bundan sonra düşmanlarınızın yüzlerine başınız dimdik bakacaksınız. Öyle ya. Yüzlerine bakacağım. Tamam oldu. Boşuna nefes tüketmeyelim. Çok heyecanlandınız Rüştü Bey. Biraz dinlenmek ister misiniz? Evet. Biraz uzanmak isterdim. Şimdilik hoşça kalın eşsiz tanrıçam. Önünüzde diz çökerek elinizi öpmeme müsaade edin. Aman dikkat edin Rüştü Beyciğim, düşeceksiniz. Koluma girin de sizi odanıza götüreyim. Mutluyum. Çok mutluyum. Ancak şimdi yaşamaya başlıyorum. Demek öyle. Hepsini duydum. Ne olduğunuzu anladım artık Hülya Hanım. Bu da ne demek? Benimle nasıl böyle konuşuyorsunuz? Hepsini duydum. Kapıdan dinlediniz. Evet, bu adiliği yaptım ama sizin bu yaptığınıza ne ad verileceğini bilemiyorum. Duysanız bile beni suçlamaya ne hakkınız var? Ne hakla bu kadar küstahça konuşuyorsunuz? Ne hakla mı? Demek beni hiçe sayıp amcamla evleneceksiniz. Ya bana verdiğiniz söz? Ne sözü? Daha bu sabah size kesin bir cevap veremeyeceğimi söylemedim mi? Ama reddetmediniz ki beni. Demek yedekteydik. Sırf acıdığımdan reddetmedim. Hakkınızda düşündüklerimi açıkça söyleyeyim. Buyurun. Akıldan, zekadan yana biraz yoksunsa da zararsız bir adam. Koca yokluğunda evlenebilirim onunla diyordum. Şimdi ise ahmağın hem de muzur ahmağın biri olduğunuzu anladım. Size bahtınızın ve yolunuzun açık olmasını dilerim İhsan Bey. Güle güle. Ahmağım demek ha? Pekala, giderim buradan. Giderim ama saygıdeğer annenizle birlikte Rüştü Bey'i nasıl tuzağa düşürdüğünüzü bütün şehre duyurup öyle giderim. Aman tam zamanında yetiştim. Az kalsın rezil oluyorduk. Hayrola İhsancığım, ne var böyle? İhsancığım, yeni bir dolap hazırlıyorsunuz galiba. Yağma yok hanımefendi. Teessüf ederim İhsan Bey. Bir kadınla konuştuğunuzun farkında değilsiniz galiba. Kadınlık size kaldıysa. Çocuksunuz vallahi, çocuksunuz. Oturun şöyle. Beni dinleyin İhsan Bey. Can evinden vuruldunuz, anlıyorum. Tabii. Bunun için bu münasebetsizliğinizi bağışlıyorum. Biraz da size karşı kendimi suçlu hissediyorum. Bir an önce içimi dökmek istiyorum. Dinleyecek misiniz? Buyurun, sizi dinliyorum. Kapıdan dinlediniz değil mi? Dinledim ya. Dinlemeseydim aptal olurdum. Hiç değilse arkamdan neler kurduğunuzu öğrendim. Bir şey daha soracağım. Kapıdan dinlemeyi aklınıza koyan kim? Affedersiniz ama bunu söyleyemem. Pekala, ben nasıl olsa öğrenirim. Evet, size karşı suçlu olduğumu söyledim. Aslında durumu inceleyecek olursanız bunu sırf size mümkün olduğu kadar iyilik etmek istediğim için yaptığımı anlarsınız. Bana iyilik ha? Eksik olmayın Behice hanımefendi. Bir daha tuzağınıza düşecek değilim. Rica ederim biraz soğukkanlı olun İhsan Bey. Hele kızıma hiç kabahat bulmayın. O çılgınca seviyor sizi. Ya çılgınca aşkın dillerini demin kulaklarımla işittim. Ya siz onunla ne biçim konuştunuz? Seven erkek böyle mi konuşur? Hülya'yı tahkir ettiniz.
Oysa ben onu sizden vazgeçirip amcanızın teklifine razı olmaya kandırana kadar neler çektim. Biliyorum. Hepsini duydum. Duydunuzsa Rüştü Bey'le konuşurken Hülya'nın bir tek sözü veya hareketiyle benden yana çıkmadığını da fark etmişsinizdir. Odasına giderken ağlıyordu. Orası doğru. Buraya girdiğim zaman da ağlıyordu. Peki neden birdenbire aleyhime döndünüz hanımefendi, bunu anlayamıyorum. Gelelim buna. Kızım için yaptım tabii. Hülya Rüştü Bey'le evlenince başına devlet kuşu konacak. Sizin Rüştü Bey'le akrabalığınız hayli uzak olduğuna göre mirasçısı olamazsınız. Halbuki Hülya dul kalır kalmaz istediği adamla evlenebilecek. Evet, haklısınız. Şimdi dinleyin beni. Bu işin selameti için Hülya'dan bir süre için vazgeçmiş gibi görünürsünüz. Onlar hemen bugünlerde evlenip Avrupa'ya gidecekler. Siz de bir fırsatını bulup arkalarından gidersiniz. Amcanız ölünce birbirinize kavuşursunuz. Anladım beyci hanımefendi. Ah, size karşı çok kaba, çok adice hareket ettim. Yalnız bana karşı değil. Ahmağın biriyim ben. Onu çılgınca sevdiğim halde her şeyi mahvettim. Telaşlanmayın. Durum düzelebilir belki. Yalvarırım size, ne olur yardım edin bana. Ne yapayım, siz de benim çocuğum sayılırsınız. Hülya'nın gönlünü almaya çalışacağım. Sağ olun beyci hanımefendi. Hemen gidip ayaklarına kapatın. Yo sakın. Ah, ne kadar tecrübesizsiniz İhsan Bey. Kızım son derece içli, alıngandır. Ben yarına kadar zemini hazırlarım. Siz ona bugün hiç görünmeyin, daha iyi. Öyleyse Ömer babaya gideyim. Ah, beni yeniden hayata kavuşturdunuz hanımefendi. İyi ama ya amcam çabuk ölmezse? Ne kadar safsınız İhsan Bey. Adamcağız şu sıralarda ölmezse daha iyi. Evlendikten sonra başkentte oturacaklar. Rüştü Bey Hülya'yı sosyeteye tanıtacak, o hayata alıştıracak. Ondan sonra o yaştaki adama göre hayat değil bu tabii. Neyse, siz şimdilik gidin de. Anladım beyci hanımefendi, anladım. Gidiyorum. Bir enayi savdık, darısı ötekilerin başına. Şimdi bizim mankafa kocadan başlayalım. Çiftlikte oturduğu yerde semiriyor. Hayat mücadelesinden haberi bile yok. Memiş. Beni mi çağırdınız efendim? Evet, arabayı hazırlasınlar, çiftliğe gideceğim. Ama çabuk, akşam dönmek istiyorum. Şehire ne diye getirdin beni karıcığım? Öyle icap etti. Hem kaç kere söyledim sana, şu yavan karıcığım lafından vazgeç diye. Ama nikahlı karımsın, Behiceciğim. Başka türlü nasıl konuşurum? Kalın kafalı herif. Ben ömrüm boyunca onun karısı olduğumu unutmaya çalışırken, git biraz çeki düzen ver kendine. Rüştü Bey bizde misafir. Bu akşam bir toplantı yapacağız. Hatırladın mı Rüştü Bey'i? Hatırlamaz olur muyum karıcığım? Niçin buyurmuşlar acaba? Üstüne vazife değil. Sen onu karşılayacak, çiftliğimize davet edeceksin, o kadar. Başka şey konuşmayacaksın. Tek kelime söylemeyeceksin, anladın mı? Ya bir şey sorarsa? Gene ses çıkarmazsın. Ama hep susulmaz ki karıcığım. Behice. Arada bir gibi anlaşılmaz bir şey mırıldanırsın. Ya da akıllı insanlar gibi düşünceli bir tavır takınır, bir şeyler gevelersin. Şimdi hımlamana lüzum yok, aptal. Peki karıcığım. Yalnız Rüştü Bey'i çiftliğe ne diye çağıracağım? Şımarma, ne diye çağıracakmış? Benim lüzumsuz bir şey yaptığımı gördün mü hiç? Rüştü Bey son derece nükteden adam. Bir şey söylerse, yani sana değil başkasına bile olsa, neşeli şöyle babacan bir halle gülümse. Gene hımlamaya başladın. Ağzıma alıştırıyorum Behiceciğim. Peki Rüştü Bey'e bakıp gülümseyince bir şey sorarsa? Senin yerine ben cevap veririm. Sen sadece yüzüne bak, sırıt. Adam beni dilsiz sanacak. Daha iyi ya. Hiç değilse aptallığının farkına varmaz. Bu hımbıl başıma bir iş açmasa. Keşke getirmeseydim buraya. Bak pencereden gelenler kim? Bakayım. Savcınınkinin arabası ile geldiler. Meliha Hanım'la Naciye Hanım ve tanımadığım bir iki kadın daha var. Yerin dibine batsınlar. Bir tertip kokusu var bunda. Oo, buyursunlar. Çok vallahi çok özledim o kadar sıcak yani.
Neyse, Ömer babanın gönlünü aldık. Hülya ile sözlü olduğumu o bile duymuş. Kötü oldu bu iş, her bakımdan kötü. Bir kere şehirde herkes gerçek durumu bilmediği için İhsan'ı sepetlediler diyecek. Beni alaya alacaklar. Sakın bu da saygıdeğer Beycanım'ın yeni bir oyunu olmasın. Onun ne şeytan olduğunu kaç kişiden işittim. Hem Hülya'nın bakışlarında gizli aşka benzer bir anlam yoktu. Aptal deyişi hala kulağımda. İşte evleri. Önünde birkaç araba durduğuna göre misafirleri var. Ben de otele gitmeyeceğim. Amcamı görmek bahanesiyle gireyim. Bakalım ortada neler dönüyor. Buyurun efendim. Amcam aşağı indi mi? Hayır efendim, Rüştü Bey odalarında giyiniyorlar. Yanına gideyim öyleyse. Hayırlı akşamlar amcacığım. Keyfiniz nasıl? Sen misin? Korkuttun beni oğlum. Uyudum biraz, aklım başıma geldi. Başımda peruka yok, çık dışarı çık. Aldırmayın canım, aldırmayın. Nasıl olur ama? Sırrımı öğrendim, bari saçlarımın takma olduğunu kimseye söyleme, olur mu? Rica ederim amcacığım, ben böyle adilik yapacak adam mıyım? Sana çok üzücü bir şey söyleyeceğim oğlum. Hayrola? Sen yokken namussuz arabacım beni gene arabadan düşürdü. Ne zaman oldu bu? Tam Delice kavşağında. Sabahtı amcacığım, o biliyorum. Ne sabahı, 1,5 saat önce. Hala kalbim küt küt atıyor. Ama o saatlerde siz uyuyordunuz amca. Uyuyor muydum? Belki de doğru, tuhaf şey. Rüya görmüş olacaksınız. Emin olun rüyaydı bu. Ben yemekten çıkarken siz mışıl mışıl uyuyordunuz. Bir şey daha oldu. Bir evlenme teklifi yaptım. Evlenme teklifi mi? Huriler gibi bir kıza. Düşüncesizlik etmişim değil mi? Ancak şimdi anladım bunu. Ne yapmalı? Ne zaman yaptınız bunu? Bilmem ki. Bunu da rüyamda görmüş olmayayım. Fena fikir değil. Evlenme teklifini kime yaptınız amca? Ev sahibinin kızına. Ne kız ama. Adını unuttum. Yazık ki bugünkü halimle evlenemem ben. Şimdi ayıkla pirincin taşını. Evlenme teklifi yaptığınıza emin misiniz? Eminim ya. Sakın bunu da arabadan ikinci defa düşmeniz gibi rüyada görmüş olmayasınız amca. Sahi, bak bu hiç aklıma gelmedi. Evet, belki bunu da sadece rüyamda gördüm. Birisine sorup öğrensek. Yo kimseye bir şey söylememek daha iyi. Zaten %100 rüyaydı bu. Ben de öyle sanıyorum canım. Ben böyle rüyaları sık sık görürüm. Gördünüz mü? Sizin gibi aklı başında bir insan böyle münasebetsiz bir evlenme teklifini nasıl yapar? Öyle. Fırsat kollayan akrabalarınız neler yaparlar size? Vesayet altına almaya kalkar, belki de hürriyetinizi elinizden alırlar. Tımarhaneye mi kapatacaklar beni? Tabii %100. Servetinizi ellerine geçirmek için bulunmaz bir fırsat bu. Bunun için sakın bu evlenmeye yanaşmayın amcacığım. Zaten bunun sadece bir rüya olduğuna eminim. Elbette canım, elbette. Tamamen dediğin gibi. Ben buradan usulca sıvışıp gitsem nasıl olur? Olmaz. Yarın amcacığım, yarın sabah gideriz. Bu akşam ev sahipleriyle vedalaşır, gideceğinizi söylersiniz. Ya onlar bu gece yüzük takmaya kalkarlarsa? Korkmayın amca, ben yanınızdayım. Hem ne derlerse desinler, siz hepsini rüyada gördüğünüzü söyleyin. Yalan değil ki. Öyle ya, doğru, %100 rüyaydı. Ama çok nefis bir rüya. Üstünde durmaya değmez amcacığım. Ben aşağı iniyorum. Yo beraber inelim, beraber. Hayır amcacığım, ayrı ayrı inmemiz daha iyi. Peki canım, durumu sen idare et artık. Ama %100 evlenmem gerekirse doğrusu ne diyeyim, kıza vuruldum dostum. Şahane kız. Tanrı korusun amca. Öyle ya, Tanrı korusun. Çayı taze demledik. İçmeden dünyada bırakmam sizi. Biz de henüz gitmiyoruz. İyi. Rüştü Bey'i bekleyeceğiz. Onu da oyunumuza almak istiyoruz. Temsilimiz hayır kurmadığına yapıldığına göre o da yardım etsin. Biz de bir rol verelim ona. Her role gider o. Hülya'cığım, melekler gibi güzelsin bu akşam. Teşekkür ederim. Çayını koyayım mı baba? Oh, Nurettin Bey kardeşimiz de buradaymış.
Sevgili çiftliğinizden nasıl ayrıldınız? Çay tiryakiliğinizden de vazgeçmemişsiniz. Biz yaşlı insanlar için zararlı bir alışkanlık bu Nurettin Bey. Bu da ne oluyor? Behice Hanım, kuzum kocanız bizle konuşmak istemiyor. Ona bir hal oldu bugün. Benden bile iki laf etmedi. Meliha Hanım'a niye cevap vermiyorsun kocacığım? Hani sen demedin mi bana? Çık dışarı hımbıl. Çay boğazına takıldı galiba. Ne çayı canım? Cadı karının hiddetli bakışı öksürttü zavallıyı. Durum tehlikeli. Bana karşı birleşti bunlar. Aman Allah'ım, bir bu eksikti, İhsan geliyor. Hani gelmeyecekti? Oo, İhsan Bey geliyor. Behice Hanım bir akrabanızın yanına kaçtığınızı söylemişti. Kaçmış mıyım? Ne garip bir deyim. Ne kimseden kaçmak ne de kimseyi kaçırmak adetimdir Meliha hanımefendi. Bu sümsük de bana karşı galiba fena. İhsan Bey, açıkta kaldığınızı işittik. Tabii işinizden bahsediyoruz, doğru mu? Ne münasebet. Başka bir görevle başkente gidiyorum. Gözünüz aydın öyleyse. Biz de burada kalmak istediğinizi duyduk. Bir köy öğretmenliği açıkta. Bütün bunlar sizin yüzünüzden Hülya Hanım. Ama ben düşündüğünüz gibi aptal olup olmadığımı bu gece göstereceğim size. Geceyi beklemeye ne hacet? Hemen başlayın. Felaket. Şimdi Hülya'ya takıldı. Nereden geliş böyle İhsan Beyciğim? Amcamdan. Öyle mi? Uyandı mı? Evet. Çok şükür aklı da yerine geldi. Neyse, kendine geldi. Baş başa verip konuştuk. Birazdan buraya gelecek. Hepinizle vedalaşacak. Size ayrıca eşsiz konukseverliğiniz için teşekkürlerini sunacak Behice hanımefendi. Rüştü Bey hemen mi gidecek? Evet, yarın Şafak'la gidiyoruz. Şafak'la yola çıkmanın önemli bir sebebi olmalı. Ah, işte Rüştü Bey. Rüştü Bey geliyor. Ne şeker adam değil mi? Oo, bütün hanımlar buraya toplanmış. Özledik sizi Rüştü Bey. Bizi bırakıp gidiyormuşsunuz Rüştü Bey, doğru mu? Evet efendim, hemen bugünlerde Avrupa'ya gitmek istiyorum. Avrupa'ya mı? Ay, nereden aklınıza esti? Rüştü Bey, müsaade ederseniz kocam Nurettin'i tanıtayım size. Evimize şeref verdiğinizi duyar duymaz çiftlikten geldi. Çok memnun oldum. Nasılsınız Hayrettin beyefendi? Teşekkürler, çok iyidir, çok iyi. Belli. Ne kırmızı yanakları var maşallah. Güler yüzlü de. Çık dışarı avanak. İyi dinlendiniz mi Rüştü Bey? Dinlendim efendim, uyudum. Hem de nefis bir rüya gördüm. Rüyanızı bize de anlatın Rüştü Bey, isteriz. Dinliyoruz. Yo, rüyam çok güzeldi ama büyük bir sır bu. Bahse girerim ki Rüştü Bey rüyada bir dilbere aşkını ilan etmiştir. Rüyamın büyük bir sır olduğunu söyledim ama Meliha hanımefendi bunu aşağı yukarı bildiler. Oldu olacak dilberinizin kim olduğunu açıklayın da meraktan kurtulalım. Söyleyin ne olur. Ya. Söyleyin Rüştü Bey, bekliyoruz. Ya, çok ısrar ediyorsunuz efendim. Ama ancak şu kadarını söyleyebilirim. Rüyamda gördüğüm kız tanıdıklarımın en güzeli, en temiziydi. Rüyanızı gerçekleştirin öyleyse. Evlenin o güzel kızla. Evlenin Rüştü Bey, evlenin. Güzel bir düğün yaparız burada. Öyle ya, niye evlenmiyorum? Amca. Anlıyorum dostum, anlıyorum. Size şunu söylemek isterim ki ben artık evlenecek durumda değilim. Yarından tezi yok, Avrupa'ya seyahate çıkacağım. Hadi göster kendini Behice. Aziz dostlar, izin verirseniz sizlere birkaç söz de ben söyleyeceğim. Bu bahsedeceğim aile sırrını kendiliğimden açacak değildim. Ama sevgili misafirimiz bazı imalı sözlerle bu konuya dokundu. Bundan sırrımızın açıklanmasına darılmak şöyle dursun. Tersine istekli göründüğünü anladım. Öyle değil mi Rüştü Beyciğim? Öyle. Vay bunak, boşuna dil dökmüşüm. Şu Hülya da az değil. Bir numara yapmaya hazırlanıyor galiba. Ayağa kalktı müstakbel gelin hanım. Evet aziz dostlar, size çok sevinçli bir aile sırrımızı açıklayacağım. Rüştü Bey bugün yemekten sonra kızım Hülya'yı istemekle bize büyük bir şeref verdi. Tebrik ederiz, tebrikler. Tebrikler, ne kadar güzel. Ne hoş sahne. Duygulandım adeta. Tebrik ederiz Rüştü Bey, tebrikler. Romanlardaki gibi bir evlenme. Sahiden mi evleniyorsunuz Rüştü Beyciğim? Vallahi ağlattınız beni hanımlar. Candan ilginizi asla unutmayacağım.
Ama en çok sayın ev sahibimiz Beyci hanımefendinin rüyamı bu derece kesinlikle bilebilmesine şaştım. Sanki benim yerime o görmüş bu rüyayı. Evet Rüştü Bey, sırrınızı açıklamak zamanı geldi. Sevgili arkadaşlar, Rüştü Bey bugün kızımın önünde diz çökerek rüyada değil, gerçekten evlenme teklifinde bulundu. Evet, tıpkı gerçekmiş gibi. Küçük hanım, valideniz benden önce adınızı açıklamasaydı bunu yapmaya asla cesaret edemezdim. Tatlı, çok tatlı bir rüyaydı bu. Aman Behice Hanım hala rüya lafı ediyor. Ne demek bu? İşin içinde iş var galiba. Rica ederim Rüştü Bey, ciddi olalım. Şimdiye kadar şaka ediyorsunuz sandım, dalgınlığınıza verdim. Sahi, belki dalgınlıktan unutmuştur. Ha, dalgınlık dediniz de size ufak bir hikaye anlatayım. Hikayenin sırası değil Rüştü Bey. Kızımın koca peşinde koşmaya ihtiyacı yok. Kimse sizi zorlamadı. İşte şurada, piyanonun başında ona evlenme teklif ettiniz. Halinizdeki değişikliğin kimin etkisiyle olduğunu biliyorum. Ama şerefli bir aileye böyle çirkin şakalar yapılmaz. Tabii yapılmaz. Bir ailenin şerefiyle oynanılmaz. Hangi aileden bahsediliyor acaba? Bunun için hemen şimdi herkesin önünde kesin olarak kızıma demin yaptığınız evlenme teklifini tekrarlayın. Tekrarlayabilirim tabii. Zaten hepsini anlattım. Meliha hanımefendi de rüyamı tıpatıp bildi. Ne rüyası? Rüya değildi bu Rüştü Bey, gerçeğin ta kendisi. Gerçek mi? Deminki kehanetin çıktı işte İhsan. Gene de size şerefimle temin ederim ki Sayın Naciye Hanım, bunları sadece rüyamda gördüğüme %100 eminim. Rüya olamaz bu, olamaz. Kimseye bundan söz açmadığınız halde... Ne biliyorsunuz, belki de Rüştü Bey birisine anlatmıştır. Ya, öyle ya, belki de anlatmışımdır ama... Kızımın piyano çalışında mı rüyada gördünüz? Piyano, evet, piyano da vardı. Bunu gayet iyi hatırlıyorum. Ağladım hatta. Bunda olağanüstü bir taraf yok amca. Hülya Hanım gayet güzel piyano çalar. Evet. Yemekten sonraki müzik hatıralarınızı canlandırdı. İlk aşkınızı düşündünüz. Sonra karışık bir rüya gördünüz. Yaşa yavrum, tam dediğin gibi. Şimdi bunları rüyamda gördüğüme %100 eminim. Yapmayın Rüştü Bey. Bu adamın sözlerinde kötü niyet var. Evet, emin olun Aziz Naciye... Behice hanımefendi, yanılan sizsiniz. Yoksa asil duygularınızla oynayabilir miydim hiç? Alacağınız olsun İhsan Bey. Reddedilmeyi hazmetmediniz, bizden intikam almak için bu zavallının aklını çeldiniz. Vicdansız herif. Tebrik ederim Behice Hanım. Tam bir hanımefendiye yakışan konuşma. Ben hiç olmasa akrabamı korudum. Ama sizin kurduğunuz tuzak... Tuzak ya, tuzak. Bey, Nurettin, bostan korkulu musun sen burada ha? Karına kızına edilen hakaretleri duymuyor musun? Karıcığım, sakın sen bunları düşte görüp uyanınca her zamanki gibi karıştırmış olmayasın. Çık dışarı, aptal, hımbıl. Çık, gözün görmesin seni. Hayatım, belki gerçekten öyleydi. Nasıl yani, ne demek istiyorsunuz? Yani belki gerçekten rüyada gördünüz bunları. Öyle ya, belki sahiden rüya gördünüz. Bu da lafa karışıyor. Ay, fena oluyorum. Aman Naciye, Behice hanımefendi. Nasıldan bayıldı, inanmayın. Öyle, baksanıza Hülya'nın durumundan kuşkulandı, hemen ayıldı. Bu çirkin olayla ilgili olduğum için benim de birkaç söz söylemem gerekiyor herhalde. Hülya, zavallı yavrum. Yalana ne lüzum var anne? Her şey o derecede kirli, o derecede çirkin ki küçülmeye değmez bence. Ne oluyorsun Hülya, kendine gel. Hayır, daha fazla küçülmeye dayanamayacağım. Siz benim yüzümden benim saadetimi sağlamak için bu entrikalara giriştiniz. Buna razı olduğum için sizden çok daha suçluyum. Affedin beni Rüştü Bey. İkimizi de affedin. Aldattık, tuzağa düşürdük sizi. Susacak mısın deli kız? Hülya güzel yavrum. Evet, aldattık sizi. Annem sizi benimle evlenmek için kışkırttı, ben de bu oyuna razı olduğum için. Servetinize göz diktik. Çok pişmanım. Ama yemin ederim Rüştü Bey, bu alçaklığa para hırsıyla karar vermedim. Bir hayat kurtarmayı düşünüyordum o parayla. 1 saat önce bu hayat söndü. Hiçbir şeye lüzum kalmadı artık. Güzel yavrum, arzu ediyorsanız sizle evlenirim. Şeref olur bu benim için. Yalnız emin olun, rüyadan başka bir şey değildi bu. Bu rüyalarımda neler görürüm ben. Size gelince İhsan Bey,
Dost geçinip beni çamura düşürmeye can atan buradaki insanlara nasıl katılabildiniz? Bir de beni sevdiğinizden bahsediyordunuz. Ama size sitem etmeye hakkım yok, çünkü sizi hiçbir zaman sevmemiştim. Sizle bir gün evlenseydim sırf buradan, bu boğucu muhitten kurtulmak için yapacaktım bunu. Benden amansızca intikam aldınız. Bu gururunuzu tatmin ettiyse, Hülya Hanım. beni azıcık sevdinizse, Hülya. yok hala bana karşı nefret duyuyorsanız. Hülya yavrum beni. Ben bir alçağım Hülya Hanım. Amca, ben aldattım sizi. Evet ben aldattım sizi. Uyumuyordunuz. Yaptığınız evlenme teklifi gerçekti. Ben alçaklığımdan, reddedildiğim için öc almak hevesiyle her şeyi rüyada gördüğünüze inandırdım sizi. İhsan, emin ol aldanıyorsun azizim. Ama pek lazımsa hay hay evlenirim ben, ne çıkar? Nasıl inandırayım onu? Amcacığım, bu önemli bir iş. Son derece önemli bir aile meselesi. Durumu kavramaya çalışın. Peki canım, peki. Dur, hepsini sırasıyla hatırlayayım. İlkin arabacımı gördü. Bırakın şimdi arabacıyı. Ha öyle. Sonra çay içtik galiba. O sırada bir hanımefendi geldi, şekerlikteki bütün şekerimizi yedi. Yok amca, bunu demin Beyci Hanım, Naciye Hanım için anlatmıştı. Ben de gizlendiğim yerden duydum. Maşallah, Rüştü Bey'e de şekerlerinizden şeker çaldığımı yetiştirmişsiniz Behice Hanım. Eksik olmayın. Bu uydurmalarınızı Suzan Hanım'dan duydum zaten. Şekerlerinizi çalıyormuşum ha? Aman rica ederim hanımlar, sadece rüyaydı bu. Pis fıçı karının ağzı kapanmaz artık. Benim için fıçı dediğinizi de biliyorum. Ama hiç değilse benim kocam aslan gibi erkek. Seninki salozun bir. Öyle ya, bir fıçı da vardı. Siz de kibar bir kadına hakaret etmeye kalkıyorsunuz Rüştü Bey. Yazıklar olsun size. Ben fıçıysam sen de takma bacaklı birisi moruk. Ne? Ben mi takma Sen bacaklıyım? ya tek bacaklısın, dişlerinde yok. Saçları da takma. Ah İhsan, demek ihanet ettin bana. Amcacığım. Ya bir dakika bile kalamam burada azizim. Başka bir yere götür beni. Budala. Aman götür beni buradan İhsan. Yoksa bu kadınlar didik edecekler Peki beni. amcacığım, peki gidelim. Kaldığım otele götüreyim sizi. Öyle ya, otele gidelim. Elveda güzel perim. Burada yalnız siz gerçekten asil, gerçekten temiz bir varlıksınız. Güle güle Rüştü Bey. Gidelim İhsancığım. Bir rüya yüzünden neler geldi başıma. Amcanın Rüyası adlı oyunumuz bitti. Dostoyevski'den adapte eden ve radyo için hazırlayan Nihal Yalazatalı. Mikrofona koyan Tunç Yalnız. Sesler Beyci Hanım, Nezihe Becerikli. Hülya, Lale Akkoyunlu. İhsan Bey, Muhip Arcıman. Rüştü Bey, Genco Erkal. Suzan Hanım, Merih Dinçoy. Fitnat Hanım, Sevil Uluyol. Nurettin Bey, Müfit Kiper. Uşak, Mazlum Kiper. Meliha Hanım, Şehime Erton. Naciye Hanım. Yıldız Kafkas. Teknik prodüksiyon Haluk Aktu.